Igor! Davranmayın yakarım. Kimsin sen be? Hayatını mahvettiğin binlerce insandan sadece biriyim ben. Hasan! Yapma. Mustafa! Abim. Mustafa'm karışma! Abim yapma. Ne varsa birlikte çözeceğiz. Mustafa karışma! Hasan. Yapma. Sakın davranmayın. Bir zabit hayatıma kastediyor, diğeri hayatımı kurtarmaya çalışıyor. Ne istiyordu sizden? Bulunduğum yere düşman biriktire gelirsiniz. Ama sizi temin ederim. Zabit Hasan'ı daha önce ne gördüm ne de bilirim. Sen söyledin. Ben Hasan'ın, Hasan senin, sense toplantının peşindesin. Sizinle bir gün satranç oynamalıyız. Eminim çok zorlu bir rakip olursunuz. Rahat. Hasan'ın nerede olduğuna dair bir bilgi var mı? Hanesinde yok lakin zabit üniformasını çıkarmış. Sanki kendi kendine azletmiş gibi. Hayatta iki şey çok zordur. İlki sır tutmak, diğeri kanayan bir yarayı kapamak. Belli ki Hasan'ın geçmişten gelen ağır bir yarası var. Ve bir hadise bu yaraya tuz bastı. Hasan'ı bulmamız onun için çok önemli. Karakolda hiç kimse Hasan bulunana kadar eve gitmeyecek. Dostumuzun, can yoldaşımızın bizim yardımımıza ihtiyacı var. Emredersiniz. Kadı efendi, Daliye Nazır haber göndermiş. Makamında sizi bekler. Öyle. Allah rahmet eylesin. Emir Hak'tan Nazır Efendi. Zevceniz merhumenin Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Bilir misin Kadı Efendi? Hayatı boyunca tek bir gün mızmızlanmadı. Benim gibi bir adamı çekmek zordur. 3 evlat verdi bana. Ben cepheden cepheye koştururken 3 evlat yetiştirdi. Bir gün olsun içinden kötülük hissetmedim. Hep yanımda oldu. İyi bir refika ve daha da iyi bir valideydi. Böyle bir hatun cennete gider değil mi? Cennet anaların ayaklarının altındadır Nazır Efendi. Rabbim hepimize imanla kabre girmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ha? Var.
Aslında bir değil, birkaç şey var Kadı Efendi. Ne zaman kederli olsan buraya gelir piyano çalarsın. Bazı geceler piyano sesini duyduğumda anlarım ki kızın bir şeylere üzülmüş. Ve ben senin üzülmeni engelleyemediğim için daha çok üzülürüm. Ama daha önce hiç yanıma gelmemiştin. Kızım ben... İnsanlar üzüntülerini kendi içlerinde yaşarlarsa ancak iyileşebilirler diye düşünürüm. Bugün ne oldu peki? Bugün çok eskiden tanıdığım bir dostumla karşılaştım. Yaşadığım bazı şeyleri hatırlattı bana. Unuttuğum şeyleri. Ve ben de dedim ki... Eğer kızım gibi piyano çalarsan belki üzüntüm hafifler. İşe yarıyor mu sende? Fazla değil. Geçmişinden hiç bahsetmezdin. Ne oldu? Ne oldu baba, anlatsana. Benim güzel kızım. O kadar iyi kalplisin ki. Bu da seni hayata karşı savunmasız kılıyor. Ve ben bir baba olarak ancak bu kadar üzüntünü paylaşabiliyorum işte. Ama inan seni hayatım boyunca koruyacağım. İnsanlar değişirler. Ve unutma, genellikle asla olmam dedikleri şeye dönüşür. Araba hazır. Anita von Wilhelm'i serbest bırakacaksınız. Lakin tahkikat... Devam etmektedir, biliriz. Lakin yakalanan şahıs hakkında yeterli delil var mıdır? Üstelik yaveri bütün suçları itiraf etmişken. Tahkikat tamamlanmadan deliller hususunda vardır ya da yoktur diye peşin hükümlere varmak doğru değildir. Kaldı ki bu melunlar binlerce askerimizi şehit verebileceğimiz bir savaşı çıkarma gayesindeydiler. Doğru Kadı Efendi. Yalnız üzerimizde ağır bir tazyik var. Almanlar düşmanımız değil. Tutukladığımız kişi dünyaca meşhur bir sanatçı. İsterseniz gelin şöyle yapalım. Yine de tedbiri elden bırakmayalım. Anita von Wilhelm'i zindandan çıkaralım ve tahkikat bitinceye kadar İstanbul'un dışına çıkmasını yasaklayalım.
Böylece hem tahkikatı devam ettirmiş oluruz hem de üzerimizdeki sefaretin tazikini azaltmış oluruz. Evet, makul bir çözüm. Lakin göz hapsinden kaçıp sırra kadem basmazsa tabii. O da artık sizin maharetinizde olacak Kadı Efendi. Peki, Bu arada karakolunuzda bulunan Hasan Çavuş'u zabitlikten azlettim. Hakkında tutuklama emri çıkardım. Gereğini yapınız. nasıl? Niye bu kadar şaşırdınız? Kime saldırdığını biliyorsunuz herhalde. Rus sefaretine. Lakin yanındaki şahısla alakalı bir malumat edinemedik henüz. O kişi Igor Verbilov. Rus istihbaratının başında. Biraz önce kendisinin İstanbul'da olduğuna dair haber aldık. Yaşanan son olaylardan dolayı bizim gizli teşkilatımızla görüşmeye ve haber alışverişi yapmaya gelmiş kendisi. Nazır Efendi, siz de çok iyi bilirsiniz ki Igor Verbilov açığa çıktığı için mecburen size İstanbul'da olduğunun bilgisini ulaştırmıştır. Hasan Çavuş'a gelince, kendisini yıllardır tanırım. Eğer böyle bir harekette bulunmuşsa, arkasında mutlaka ağır bir sebep vardır. Kadı Efendi, gözlerinizi açın artık. Mustafa, Hasan, bu suçluların üzerindeki himayenizi kaldırın. Nazır Efendi, ben doğru bildiğimi söyler ve hak için hak bildiğimden şaşmam. Bunu böyle bilesiniz. Siz bilirsiniz. Akustiği nasıl buranın? Şarkı söyledin mi hiç? Kusura bakma, burası çok kasvetli bir yer. Seni neşelendirmek istemiştim. Boris Saharyas. Buyurun. Ne o? Çekiyor muyum? Elimde şu an bir anahtar olsa hemen sizi özgür bırakırdım. Ama bunu yapmak Kadı Gıyasettin'in işi. Kadı Gıyasettin ve Mustafa. Keşke bana onlardan söz etseydin. Evet. Keşke sen de bana planlarından bahsetseydin. Çıkartmaya çalıştığın savaş seni tıktı buraya. Senin gibi bir beyefendi bu saatte zindana boş lakere etmek için gelmez. Ne istiyorsun? Ha, müjdeyi ilk ben vereyim istedim. Bu gece çıkıyorsun. Ama seni bir süreliğine İstanbul'da misafir edeceğiz. Tabii tahkikat sonuçlanana kadar. Yani Maya sana para verene kadar İstanbul'dan çıkmamı engelledin. Maya ile görüşmüşsün zannediyorum. Bravo Boris. Elbette Mayer parayı verdiğinde tahkikat sonuçlanacaktır. Maya şeytan zannederdim. Anita. İnan bana, İstanbul'da çok güzel işler yapacağız seninle. Hasan'ın bugün saldırdığı adam Rus gizli servisinin başındaki Igor Verbilov. Kendisiyle tanıştım. Sefaretin önünde Hasan bugün adamı vurmaya çalıştı. Anlamadığım şey böyle bir adamla Hasan'ın mazisi ne olabilir? Hasan mazisi hakkında hiç konuşmazdı.
Sadece Kafkaslardan geldiğini biliyorum Devlet-i Aliye. Esat Paşa bugün Hasan'ı zabitlikten azletti. Üstelik hakkında tutuklama emri çıkardı. Önce Hasan'ı bulmalıyız. Maxim olayı da var. Hasan'ın mazisi hakkında tahkikat yapabileceğimiz herhangi birini tanıyor muyuz? Rıza, sihirbaz gibisin. Niye öyle dedin? Senin dokunduğun, gördüğün adamlar ortadan kayboluyor. Sen fazla gözüme gözükmüyorsun neyse ki. Aydan aya işte. Aydan aya. Ay. Aylık Burhan, aylık. Bir dahaki sefer böyle görüşmeyelim Burhan. Tamam. Pusu ha. Kadı Efendi, adaletinize sığınıyorum. Ben masumum. Vardarlı Paşa büyük bir kahramandı. Onun kanı asla yerde kalmayacak. Bunu böyle bilesin. Neden anlamıyorsunuz? Beni kullandılar. Yıllarca yanımda çalıştığın kişi bir casusmuş. Nereden bilirdim? Ben dünyada ünlü bir sanatçıyım. Beni burada tutmanız barbarlık. Nedense bu tür vaziyetlerde bizim yaptığımız hep barbarlık oluyor. Sizinki ise medeniyet. Açın. Şimdi beni iyi dinle. Bu kapıyı sana ben açıyorum. Lakin sana yemin olsun ki üstüne tekrar ben kapatacağım. Sen bu milleti savaşa sürüklemek istedin. Sen binlerce insanın kanına girmek istedin. Sen bir vatan evladının canını aldın. Hakkında deliller olmayabilir. Lakin benim vicdanımdaki suçun sabittir. Şimdi hakkındaki tahkikat tamamlanana kadar İstanbul'dan çıkışın yasaklanmıştır. Kadı Efendi, hakimde yanlış yargıya varıyorsunuz. Kafi. Buyurun. Allah'ın salakları.
Bize pusu kurmaya çalıştılar ha? Pusucuya pusu kurulur mu lan? Pusu benim işim. Avanaklara bak. Beyler! Efendiler, benim ömrümün yarısı dağlarda pusu kurarak geçti bilir misiniz? Abi Allah aşkına acı bizi abi yapma. Ama bir konuşturmadınız ki. Bana böyle tuzak kurmanızı, pusu kurmanızı hakaret sayarım. Neyse, pusu, kura daha iyisi olacaksınız. Ama artık öyle bir şansınız yok. Kalmadı. Efendim, Galata münşiri Mustafa geldi. Bulabildiniz mi beni öldürmek isteyen Zabit Hasan'ı? Siz toplantının yerini bulabildiniz mi? Henüz değil. İkimiz de hayal kırıklığı yaşıyoruz anlaşılan. Hasan benim can yoldaşımdır. Bir şeyi yaptıysa mutlaka bir sebebi vardır. Siz hiç dost ihanetine uğramadınız mı? Suçun cezası dar ağacında asılarak idam edilmektir. Yanılmadığımı biliyordum. Bazen insanları yakından tanıdığımızı zannederiz. Mustafa. Beni şu anda ölü isteyecek en az 20 ulus sayabilirim sana Mustafa. Bunu yapacak olan adam da inan bana çok zengin olur. Sen Hasan'ı, ben de Çar'a suikast düzenleyecek hainleri elimden kaçırdım. Ama yarın başka bir gün. Şimdi müsaade ederseniz Moskova'ya çok sıkıntılı bir telgraf çekmem gerekiyor. Hay hay. Kolay gelsin. Takip edin. Kuytuda bitirin işini. Olanları duydun mu? Hasan'ı öldürmeye çalıştı adam. Rus gizli servisinin başındaki adamı tanıyor musun? Kimi? Igor Verbilov. Namı diğer Kafkas kasabı Igor. İyi akşamlar. Demek Çar'a suikast düzenlemek isteyen beyefendiler sizlersiniz. Bunlar benim karımla kızım. Karım Sinemiz, kızım Ceylan. Biz Çerkezya'da yaşardık. Kafkaslar'da. O kadar güzel bir köyümüz vardı ki. O kadar güzeldi ki. Kış ayıydı. Kızımın doğduğu sene. Kara kış. Igor köyümüze geldi.
namı ondan önce gelmişti. Acımasızlığı, zalimliği. Bütün köyü kılıçtan geçirdi. Şaka yaptım. Şaka yaptım beyler. Şaka. Lütfen oturun. Hadi ama. Hayatı bu kadar ciddiye almayın. Amma ve lakin aramızda bir casus var. Biz kaçtık. Kendimizi şanslı zannediyorduk. Kara kış. Üstümüzde başımızda yok. Oradan oraya sürüldük durduk. Pek çoğumuz vahşi hayvanlara yem oldu. Yavrum. 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 Kızım. Ceylan'ım açlıktan öldü. Annesinin kucağında. 2 gün boyunca öylece dolaştı. Bir Allah'ın kulu onu kucağından alamadı. Sonra o da acısına dayanamadı. Kendini bir yardan aşağı. Yedi yıl boyunca Karadeniz kıyıları insan kemikleriyle doluydu abi. Kuşlar yuvalarını erkeklerin sakallarından, kadınların saçlarından örerdi. Orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem. Sonra Osmanlı'ya geldik. Buraya. Bize kucak açtı. Aş verdi, iş verdi, yemek verdi. Allah razı olsun. İşte açıkta komadık. Ben de ne yapayım? Bu acıyı yüreğime gömdüm. Ta ki o gün Igor'u görene kadar. Söz. Ailenin kanı yerde kalmayacak. İnsanlara bunları yapanların hepsi veballerini ödeyecekler. Söz. Yapamadım. Yapamadım amirim.
silahı çekip vuramadım. Karımla kızım geldi gözümün önüne, yapamadım. Hasan'ım sen onlar gibi katil değilsin ki. Değilsin. Buradan ayrılma. Ne olur. Sana güzel haberler getireceğim. İçinizdeki hain, sefarette çalışan Maksim'e bu toplantılar hakkında bilgi veriyordu. Onu takip ettik ama gelen olmadı. Muhtemelen İstanbul'a geldiğimi duymuştu ve kendisini tehlikeye atmak istemedi. Ama Maksim çok fazla şey biliyordu ve ortadan kaldırılması gerekiyordu. Aralarındaki ajanımız bu akşam bir toplantı yapılacağının haberini gönderdi. Son malumatları almak için bugün onunla buluşacağım. Buluşmaya korumalarımla git. Senin de başına bir şey gelsin istemiyorum. Tüm sırlar iç içe. İçerideki adamımız mı söyledi? Peki Maksim'e bu istihbaratı geçen casus kimdi? Derken önemli olanın iletilen notlar değil, gönderilme yöntemi olduğunu fark ettim. Andrei, buradaki herkes senin matruşkalara ne kadar düşkün olduğunu biliyor. Yaptığın büyük hata. Beni dinlemelisin Igor. Onu bağlayın. Hem başka kimlerle konuşmuş öğrenelim bakalım. Bu, Çar öldürüldükten sonra oluşturulacak kabinenin listesi. Listedeki herkes görev almayı kabul etti. Peki ya sen Igor? Tabii ki Genelkurmay Başkanı olacağım. Çar zayıf. Bizim ilk önce güçlü bir orduya, sonra da Akdeniz'e inmek için boğazlara ihtiyacımız var. Boğazlar orada. Gücünüz yetiyorsa buyurun alın. Sefir Efendi, yeterince duydunuz mu? İhaneti yeterince duydum. Çar sana inanmaz. Eminim bu listedeki kişileri Sibirya'ya göndermekle tehdit etsek bazıları mutlaka konuşacaktır. Bizi nasıl buldunuz? Ukalalığın ve kibirin sayesinde.
Bugün burada kimsenin bilmediği bir tanıkla buluşacaktı. Ona koruma teklif ettik, kabul etmedi. Neden? Çünkü tanık bizi fark ederse kaçabilirdi. Maxim gideceği yeri söylemediği halde oradaydın. Sen ve adamların. Maxim gerçeğe çok yaklaşmıştı. Ölmeyi hak ediyordu, öyle değil mi? Sen de yalan haberle onu öldüreceğin yere çektin. Diğer yolda sen bize söyledin. Hasan benim peşimde. Sen Hasan'ın peşindesin. Ben de toplantının peşindeyim. Peki senin peşinde kim vardı? Tabii ki biz. Biz de seni takibe aldık. Ruhum bile duymadı. Adamların benim peşimdeyken yaptığın her hareketi izliyorduk. Kendi ayaklarınla bizi buraya getirdin. Ha, korumaların. Onları bir daha göremeyeceksin. Allah tahsilatlarını affetsin. Geriye bir tek şey kalıyordu. Rus seferini buraya getirmek. Nedense kendisi ikna olmakta hiç zorlanmadı. Zira dargın bir adam düşmanların en acımasızıdır. Onca çaba, onca plan, onca emek. Hepsi boşa gitti. Bir zabit ve bir kadı tüm Rusya'nın kaderini değiştirdi. Yine mi bora kayacağız? Şimdilik. Ama biz Boris Efendi size daha iyi bir yer ayarlayacak. Başka bir ihtiyacınız olursa bana haber verin. Aslında bir ihtiyacım var. Igor öldü ha? Kendini vurdu. Yüreğimde böyle bir diken vardı. Yıllardır. Artık onu hissetmiyorum. Karım, kızım ikisi de huzur içinde. Bunu hissedebiliyorum. Tutuklanma kararın kaldırıldı Hasan. Zabitliğe dönme hususunda yarın sabah sadrazamla bizzat görüşeceğim. Şimdi git istirahat et. Yarın hasbihal ederiz. Yarın yeni bir gün amirim. Öyle. Yepyeni bir gün. Yarın güzel bir gün. İnsanın sizin gibi dostları oldukça her gün güzel bir gün. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Allah senden razı olsun. Bu kadar insanın arasına neden davet ettiniz beni? Sana teşekkür etmek istedim. Bu kadar kibar olmazsınız normalde. Neden bu sefer bu kadar özel? Hazırladığın zehir beni mutlu sona ulaştırdı. Bana güvenmiyor musunuz peki? Ben kimseye güvenmem. Üstelik geçen seferki olayı unutmuş değilim. Ama en az geçen sefer zehirlemeyi başaramadığın adam kadar beni bir dertten kurtardın. O yüzden ne dileğin varsa söyle, çocuklar yerine getirsin. Hiçbir şey istemiyorum.
Teklifimi ilk kez reddediyorsun. Kimseden bir şey istemeden yaşayacağım gün de gelecek. Yakın. Güzel. Erken öten horozun başına ne geldiğini bilirsin herhalde. Sizinle büyüdüm sayılır Bay Zaharyas. Çevrenizdeki erken öten horozların başına neler geldiğini gayet iyi bilirim ben. Ne güzel. O halde hayat ezberini bir tekrar et. Başına bir şey gelmesin. Ve bir daha sana yapacağım teklifleri asla reddetme. Etmem. Merak etmeyin. Artık önümüzde hiçbir mani kalmadı. Ömrümüz boyunca birlikte olabiliriz artık. Hazırlan Azize. Çok yakında konağımın yeni hanımı sen olacaksın. Hazır iş. Amirim. Amirim. Nasıl ya? Yorgunluktan kafa kalmadı Murat Usta. İyidir sen. Önemli değil amirim. İşler nasıl? Vereyim mi bir tane? Bak, bu tam senlik amirim. Ya sabır diyorsun ha. Evet amirim. İyi bakalım. Ha amirim. Sen de Hasan Çavuş da öyle bir kuru baş kaldınız ha. Yanına gidiyorum şimdi. Söylerim. Söyle tabii. Olmaz böyle. Hadi kolay gelsin. Sağ ol amirim. Amirim, Hasan Çavuş'a da söyle. O da arada bir uğrasın yanıma. Tesbih almak zorunda değil. Bismillahirrahmanirrahim.